8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor öğretim üyesi Kübra Bağcı. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün konumuz miyom olacak herhalde. Bütün böyle özellikle kadınların korkulu rüyası mı diyelim, ne diyelim çok duyuyoruz efendim. Miyom nedir? Daha çok kimlerde görülür? Bize bundan bahseder misiniz? Tabii şöyle, aslında miyom kadın hastalıklarında en sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Şimdi rahmimize bakacak olursak bizim rahmimiz 3 tabakadan oluşuyor. En iç yüzeyde bizim adet görmemizi sağlayan endometriyum dediğimiz tabakamız. Onun üst kısmını kaplayan tamamen kas tabakasından oluşan bir tabaka ve onun da en dışında uterusu yani rahmi tamamıyla saran zar şeklinde tabakamız var. Bu tabakaların orta kısımda bulunan kas tabakasından kaynaklı iyi huylu tümörler aslında miyomlar. Kimlerde görülüyor? Genetik geçişi mevcut. Yani bir kadının eğer annesinde veya kız kardeşinde miyom görülmüşse kendisinde de miyom saptanma olasılığı yüksek. Veya vücut kitle indeksi yüksek hastalarda yani kilolu kadınlarda daha sık görüyoruz. Erken yaşta adet görmüş kadınlarda daha fazla görüyoruz. Bu tamamen hastanın östrojen maruziyetiyle alakalı aslında süreç. Bu şekilde. Peki miyom infertilite yani kısırlığa sebep olur mu? Ağrı, kanama yapar mı? Belirtileri nelerdir? Bir de kısırlıkla ilgili açıklar mısınız? Tabii ki. Şöyle, miyom aslında çoğunlukla bulgu vermez. Yani bizim kitabi bilgi olarak her 4 kadından birinde miyom rastlanır diyoruz. Ama eğer ki semptom veren miyomlar olsa aslında biz her 3 kadından ikisinde miyom görüyoruz. Fark etmiyoruz yani. Fark etmiyoruz. Genelde rutin muayenelerde fark ediliyor bu durum. Miyomun yerleşim yeri rahmin neresinde? İç yüzeyinde mi? Dış tarafa doğru mu? Veya büyüklüğü ne kadar? Rahim içerisine yerleşmiş bir miyomumuz varsa rahim iç duvarını bozarak bebeğin yerleşmesini engelliyor. Dolayısıyla biz hastayı kısırlık şikayetiyle bize başvuruyor. Veya yine rahimin iç duvarındaysa kanamaya sebep olabiliyor. Şiddetli, uzun süren, düzensiz adet kanamalarına neden olabiliyor. Bir boyutu büyükse eğer örneğin ön taraftan, rahmin ön duvarından kaynaklı bir miyom ve büyük boyutta bir miyomsa mesaneye bası yaparak hastanın idrar yapamama şikayeti, hastanın sık idrara çıkma şikayetiyle veya idrar kaçırma şikayetiyle bize başvurabiliyor. Eğer rahim arka duvarından kaynaklı ve yine büyük bir miyomsa bunlarda da rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmında baskı oluşturacağı için hastanın dışkılamasında problem oluyor. Yani kabızlık şikayetiyle geliyor. Tabii genel baktığımız zaman sonuçta orada olmaması gereken bir kitle olduğu için pelvik ağrı dediğimiz yani kasık ağrısı, sürekli bir kasık ağrısı şikayeti, bir dolgunluk hissine sebep oluyor. Önemli şikayetlerden ve atlanmaması gereken şeylerden bir tanesi ise cinsel ilişkide ağrı olması. Bu da çiftler arasındaki cinsel iletişime de aslında problem oluşturuyor. Bu da sık gördüğümüz şikayetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kısırlık evet yapıyor ama peki bir hastanın miyomu var ve hasta gebe kaldı ne olur? Bu tarz hastalarda miyom bir kere gebelikte boyutu artabilir. İkinci olarak bebeğin eşi dediğimiz plasentanın erken ayrılmasıyla erken doğuma neden olabilir, hastanın kanama yapabilir veya tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Aslında az çok bir şeyleri var, belirtileri var bunun. Evet, var. Onları da göz ardı etmemek lazım Aynen diye öyle. seyircilerimizi uyaralım. Peki hocam miyomlar bu kitleler oluyor, minik minik kitleler. İyi huylu dediniz ama bunlarda kansere dönüşme riski var mı ve hani bunu takibe alabiliyor muyuz? Şöyle bir miyom saptadık. Boyutları takip edilebilecek düzeyde. Yani bir şikayete sebep olmuyor. Yine de evet dönüşebilir. Yani şikayet yapmadan da hastada kanser görebiliriz. Şöyle bir oran verecek olursam eğer 1000 kadından %2 yani 1000 kadından 2 ile 5'inde miyomun kansere dönüşme ihtimali, kötü huyluya dönme ihtimali var. Hastaları şu şekilde 3 ay ile 6 ay arasında takibe alıyoruz. Geliyorlar, ultrason muayenelerini yapıyoruz. Eğer miyomun boyutunda ani şekilde bir büyüme varsa, kanlanma paterninde bir artış varsa veya görüntüsü, dejenere miyom dediğimiz bir miyom tipi var, görüntüsünde bir değişiklik varsa o zaman kanserden şüphelenebiliyoruz. Peki miyomun tanısını nasıl koyuyorsunuz? Yani kan testlerinde çıkar mı? Şöyle, kan testinde direkt bu hastada miyom vardır dedirtecek bir testimiz yok ne yazık ki. Ama
Üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla işte halsizlik şikayetiyle vesaire dahiliye polikliniğine giderler. Orada genelde anemi yani kansızlık dediğimiz bir şey çıkar. Eğer üreme çağındaysa kadın yani aktif adet gördüğü bir dönemdeyse mutlaka ağır adet kanamalarından, düzensiz kanamalardan şüphe duyulmalı. Bu tarz hastalarda da aklımıza ilk miyom gelmeli. Şu şekilde bizim tabii ki her hastalıkta olduğu gibi birinci basamağımız hastanın bize anlattıkları, hasta öyküsünde ne anlatıyor. Daha sonra fizik muayene. Bazen miyomlar o kadar büyüyebiliyor ki biz hastanın karnına elimizi koyduğumuz zaman bile dışarıdan bunu fark edebiliyoruz. Onun dışında ultrason bize en büyük yardımcımız poliklinik şartlarında ultrasonumuzdur. Bazen detaylı bilgiye ultrasonla ulaşamayabiliyoruz. Miyomun sayısı fazla olabilir, yerleşim yeri fazla olabilir. Bazen ultrason 2 boyutlu bir alet olduğu için üst üste görülür ve biz sayıca daha az sayarız. Bu tarz hastalarda da MR'dan yararlanıyoruz. Ben kendi rutinimde de özellikle ameliyat edeceksem ve çoklu sayıda miyom varsa hastalardan bir MR isteyip en azından rahmin neresini etkiliyor bir haritalandırma yapıyorum. Peki hocam bunu belirledik, var böyle bir tanı koydunuz. Bunun tedavisi için neler öneriyorsunuz, neler yapılıyor? Bu süreç, bunun tedavi süreci nedir? Şimdi burada en önemli şey yani bana diyorsanız ki miyomun kesin tedavisi nedir? Ben cerrahi diyorum. Tabii ki alternatif tedaviler var ama asıl önemli olan şey biz bu tedaviyi neye göre seçeceğiz? Yani miyom bu hastada neye sebep oluyor? Kanama mı yapıyor? Hastanın çocuk isteği mi var? Hastanın yaşı nedir? Miyomun yerleşim yeri neresidir? Bunları bütünüyle biz ele alıyoruz. Eğer ki hastanın çocuk istemi varsa miyomu oradan alıp rahmi bırakarak bir tedavi yapabiliriz. Veya hasta artık işte belli bir yaşın üzerindedir, çocuk sayısını tamamlamıştır veya çok sayıda miyomu vardır veya çok büyük bir miyomu vardır. O zaman rahim alınmada düşünülebilir. Tabii ki ameliyat dışı tedavi seçenekleri de mevcut. Günümüzde işte uterin arter embolizasyonu dediğimiz yani miyoma giden damarların tıkanmasıyla oradaki miyomun küçültülmesi yani işlemi var veya miyom ablazyonu dediğimiz işlemler var. Bunlarda ise süreç biraz daha uzun tabii ve yeni denendiği için hani ameliyat kadar böyle kesin yapalım diye bildiğimiz bir şey değil. Örneğin eğer miyoma giden damarı kapatacaksak yani embolizasyon yapacaksak bu hasta eğer çocuk istiyorsa bu hastada bu yapılamaz. Çünkü rahmin de kanlanmasını bozuyoruz. Gebeliği engelleyebiliriz. Evet yani burada asıl önemli olan şey kişiye özel tedavi. Ne? Beklentimiz ne bizim bu hastada? Yaşı, evet, yaşı çok önemli. Şikayetleri, aynen. Ona göre uygulama Çocuk yapıyoruz. istiyor mu, istemiyor mu? Bunların hepsini bütünüyle ele alıyoruz. Peki miyomu olan kişilerde rahmi korumak mümkün müdür? Ya da şöyle söyleyeyim, bu ameliyatı yaparken mesela çok sayıda miyomu var örnek. Hepsini mi almak gerekiyor? Kapalı cerrahi mi yapıyorsunuz yoksa açık cerrahiyle mi ilerliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle biz artık açık cerrahiye geleneksel cerrahi diye bakıyoruz. Yani günümüzde artık işlemler gitgide minimal invaziv olmaya başladı. Yani açık cerrahi çok az tercih eder hale geldik. Hastanın yine şikayet ne? Yani eğer kanama rahim içerisinde herhangi bir şey varsa bunlarda mesela histeroskopi çok kullandığımız bir yöntem. Çünkü direkt vajinal yoldan bir kamera sistemiyle giriyoruz, miyomu direkt alıyoruz ve çıkıyoruz. Yani hastanın karnında kesi olmuyor, hasta yani aynı gün bile taburcu edebiliyoruz bu hastaları. Miyomun tabii ki rahim korunarak miyomlar çıkartılabilir. Burada yine beklenti önemli. Yani biz rahmi istiyor muyuz? Bazen hasta şöyle söylüyor. İleri yaş çocuk istemi yok ama halk arasında da şöyle bir inanış var. Eğer rahmim alınırsa ben yarım kadın olurum gibi maalesef. ne yazık ki böyle inanışlarımız var. Bu doğru değil. Rahim ne işe yarıyor? Adet görmemizi ve çocuk doğurmamızı sağlıyor. Yani gerek gördüğümüz hastada rahim alıyoruz ama gerek yok ya da işte hastanın isteği yok veya çocuk istiyor. O zaman miyomun sayısı da çok bizim için önem arz etmiyor. Temizleyebiliyoruz. Evet hepsini almamız gerekiyor. Hepsini temizlememiz gerekiyor. Hatta yani o tamamen bir kas tabakasından kaynaklı olduğu için ve bir takım genetik mutasyonlardan vesaire kaynaklandığı için ne kadar temizlersek temizleyelim tekrarlayabiliyor maalesef. Peki hocam laparoskopi
bir tedavi yöntemlerinizden bir tanesi sanıyorum. Bunu tercih etme sebebiniz nedir ameliyat için? Şöyle bir kere hem cerrah için hem de hasta için laparoskopi inanılmaz bir nimet. Bir kere hastanın karnında bıraktığımız yara izi çok daha az oluyor. Yani diğerinde karında bir 10 santimlik kesi olacakken laparoskopide birkaç minik delikle bu işi hallediyoruz zaten. Ameliyat sırasında kanama daha az oluyor. Hastanın normal yaşantısına dönmesi daha hızlı oluyor. Yani sadece bir gece hastanede misafir ediyoruz hastamızı. Sonrasında normal hayatına hasta aynı şekilde devam edebiliyor. Yani iyileşme süresi çok daha hızlı olduğu için açık cerrahi yerine laparoskopiyi tercih ediyoruz. Veya işte robotik cerrahi veya histeroskopi tamamen miyomun durumuna göre karar veriyoruz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Eminim bayağı sizden oldukça güzel bilgiler aldık. Efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor öğretim üyesi Kübra Bağcı bizlerleydi. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.